Hadi başlayalım. İlk testim gibi heyecanlıyım. Evet Alp Bey, nasılsınız? Çok şükür efendim. Ramazan'da atlattık. Evet. Bugün böyle ağdalı bir Türkçe ile konuşacağım. Bazı markalar benim biraz sokak ağzıyla falan konuştuğumu düşünüyorlarmış. Öyle mi? O yüzden evet. Artık böyle ağdalı konuşacağım ve testlerde basın bülteni okuyacağım. Öyle yani. İlk sürüş değil de basın bülteni okuması. Bir de Haldun Baba'nın 1972 TDK sözlüğü vardı. Şeyde bizim ofiste duruyor. O eskisidir, onu alayım ben. Ha, onu da Oradan. getirseydik de hani takıldığımız zaman. Tamam, oradan yapalım. Tekrar bir teste daha birlikteyiz sevgili Otopark izleyicileri. Yıllanmış sayfa kokulu testimizde iç mekanına başlayalım o zaman aracımızın. İç mekan. Şapka bile gitti. Şapka bile gitti, öyle yani. O dönemlerden. Ben yapamam bunu. Yok. İşi bırakırım, yapamam. İş mekanı bugün değişik başlayalım mı? Aynayla başlayalım. Aynasını çok sevdim. Aynası çok güzel. Amerikan arabası gibi ya aynası. Eski klasik. Bir de Çok Volvo'larda da böyle Evet. şeyi çok hani incedir ya çerçevesi. Çok güzel yani. Çok güzel sevdim aynası var hakikaten. O kadar, bir Çerçevesi. tek aynayı sevdim. Yeni nesil otopark böyle arkadaşlar. İyi ile başlıyoruz. İyi de bir ayna var. Kapa. Ya şöyle, kötü değil ama yeni bir şey yok bu arabada. Özellikle dışına baktığın zaman tasarımı çok modern bir otomobil. Oradan görünüyor. Hakikaten modern. Çok yani büyük duruyor. çok büyük duruyor ve büyük de zaten. Ama arabanın içinde bindiğin zaman ve kullandığın zaman yeni bir şey yok bu arabada. Yani şimdi düşünüyorum, ben çok fazla Volkswagen geliyor diye ben alıştım mı? Hayır, ben her gün Volkswagen kullanmıyorum. 6 ayda bir veya bazen senede bir, ki otopark olarak bir ara hakikaten senede bir Volkswagen alıyorduk. Çok sık kullanmıyor olmama rağmen çok fazla tanıdık geliyor buralar. Hani ileriye atılmış, tasarımda olduğu kadar büyük bir adım yok. Yani Bu buradaki strateji mi acaba? zaten Tanıdık. çok iyi bir şey yaptıklarını düşünüyorlar. O yüzden geliştirmiyorlar ya da aynısını tekrar koyuyorlar buraya. Yani şurası, şu klima kumandaları, ben artık bıktım artık bunlardan. Evet. Bu Golf Plus'ta falan vardı, hatırlar mısın? O zamandan sanki öyle yani. Hani. Plus da 5'indi galiba, 5'e aitti. Tabii. Yani Golf 6'dan beri falan, hatta 5'te de çok benziyor. 6'dan beri, 7'den beri. 7 zaten yeni. Ama bunlar var. Ekran tamam. Şimdi mesela eski Tiguan aklıma getiriyorum. Evet, çözünürlüğü falan daha yüksek. 8 inç bu. 8 inç büyük bir ekran. Hiçbir sorun yok bu ekranda. Yani çok güzel. İşte tepkileri Dokunmatiği, güzel, evet. dokunmatiği güzel, grafikleri güzel. Sezgisel. Yani bence risk almıyorlar. Risk almak istemiyorlar. Bilmiyorum ama yani ben tüketici olarak mutlu muyum? Ben mutlu değilim. Ben daha çok değişim Aynen. olsun istiyorum. Sen de istiyorsun, anladığım kadarıyla. Aynen. Bir monotonluk var. Yani Var, evet. Golf'ten iniyorsun, Passat'a biniyorsun, Passat'tan iniyorsun, Polo. Artık Polo'yu da makyajla zaten buna benzer bir ekran koydular falan. Yani çok fazla benzeşiyor. Gerçekten yeni bir otomobil çıktığı zaman bir ürünün, yani bir markanın ürün gamında yeni bir şeyler bekliyorsun. Ama tasarım haricinde bu arabada yeni bir şey yok. Yani bir sürü eşya gözü var. Eski Tiguan'da da bir sürü eşya gözü vardı. Yani bu güzel, kötü bir şey değil. Nesne olarak hiçbir sorun yok. Hani baksana abi, burada çok güzel bir eşya gözü var. Çok nadir arabada karşılaşıyoruz Evet. bununla. İki koltuğun birden altında çekmece var. Ben bunları hep arıyorum. Bu arabada tek bulamadığım şey gözlüklük. Ki o da muhtemelen sunroof'la alakalıdır. Bırakıyorum abi, çekiyorum şuraya. Sen Bırakıyorum. çıkartamayacaksın o gözlüğü. Gözlük yok mu? Gözlüklük de ihtiyaç duyuyorsun yani. Çünkü gözlükler çiziliyor abi buraya atınca. Şimdi sana Benim yorum, gözlüklerim hep çizik yani. sana yorum yapacaklar, şey abi, Doğan abi gözlüğü çıkar diye. Sen nereye koyacaksın gözlüğü? Yok. Hadi bakalım. Onun dışında her yerde eşya gözü var. Eşya gözü burada bir tane var. Vitesin hemen önünde. Bu bayağı büyük. Bunun önünde bir tane USB var. Bir tane AUX çıkışı var. Çakmaklık var. AUX kullanan arkadaşlar varmış bu arada. Var, Evet, var. fark ettim. Torpido'da bir CD'si var, SD'si var. SD var. Torpido geniş. Güzel. Soğutması da var. Yani nesne olarak sorun hakikaten yok. Burayı çektiğin zaman Burada vitesin arkasında bir yer var. Burada bir torpido gözü var. Kol dayamanın altında. Bu da bayağı büyük. Kol dayamada ileri geri, yukarı aşağı hareket ediyor. Her Bu da türlü güzel bir şey. onun arkasında havalandırma kanalları var ve dijitalde klima kontrolü var. Sıcaklığı şey olarak dokuna basa basa ayarlayabiliyorsun. Malzemeleri de mesela şimdi Highline donanım ve çok pahalı bir araba bu. İnsan şunları istemiyor ya. Bunları Evet. istemiyorum ben. Yani en azından rengi farklı olsun. Tamam, gene sert kullan ama bunlar şeyler işte hani yumuşakça falan ama malzemeleri de bu arabanın sert. Ya şurası beni mesela özellikle biraz fazla rahatsız etti. Yani burası Golf 5 zamanını hatırlıyor musun? Hani elim böyle acırdı falan, Evet. böyle kırmızı olurdu, kızarırdı falan. o dönemden kalma. Scirocco'da falan da hatta aynı şey vardı. Çok sert. Yukarısı falan yumuşak. Onda bir sıkıntı yok. Ama arabada bir şey bekliyorsun. Dışarıdan bir premium gibi gözükmesine rağmen içeride o his yok. Dijital ekranı var, çok güzel.
Kadranı dijital. Evet, bu şimdi hangi modellerde kullanılıyor? Passat'ta vardı. Passat'ta var şu anda. Highline'da bu şey standartmış bu arada. Geliyor. O güzel bu bir ama şey. değişmiyor. Yani değişmiyor derken şöyle, yani mesela Audi'deki gibi işte A5 videosunu hatırlarsınız. Yer değiştirmiyor falan, öyle şeyler yapmıyor. Sadece ortası değişiyor. İşte yakıt tüketimini görebildiğiniz, menzili görebildiğiniz şeyler geliyor. Buraya şeyler geliyor. Onları gördün mü? G-metre geliyor. Evet. Tork geliyor. Araziyle ilgili birkaç şey var. Evet. Sürüş modları var zaten. Bu arada söyledik mi? İçinde bulunduğumuz otomobil 2.0 4Motion modeli. Evet, 4 çeker modeli. dizel. Bunda bir tane offroad modu var arkadaşlar. Bu offroad modu ne yapıyor? Söyleyeyim hemen size. Bir de Imageal diye ayarlanıyor. Direksiyon işte Sport'a ya da şey alıyor. Tarihi offroad alıyor. Bu tarihi offroad aldığında aslında en çok bunda offroad sisteminde bu işe yarayan. Evet. Bir de 4x4 sistemi. İkisi yani. Viraj farları falan, onlar geyik zaten. Onlar zaten evet, yani gece ormanda giderken tamam. Belki işe yarıyor olabilir ama. İşte yokuş iniş asistanı var. Bu modlar daha ziyade elektronik çalışan şeyler değil mi? Mekanik Tabii. olarak bir kilit falan Bunlar yok. sadece yani. ABS ve ESP ile ESP'yi birlikte çalışıyorlar. Yani daha doğrusu ABS'nin sensörlerini kullanıp ESP üzerinden çalışıyorlar aslında. yani, Aslında elektronik yani. kilit Mekanik diferansiyel değil aslında. Değil yani. aslında, evet. Değil. Aslında ESP ile çalışıyor. ESP çalışıyor. Ama olsun, işini yapıyor yani. Seni virajın içine çekiyor. İnsan kendini mutlu hissediyor değil mi? Burada böyle bir mod yazan düğme olunca, Evet. çevirince böyle offroad yapıyorum Aynen artık öyle. falan triplere giriyorsun. Hiçbir şey olduğu yok Kimse halbuki. offroad yapmayacak bu arabayla. Orada bir tane program, bir yazılım değişiyor o kadar. Aynen öyle abi. Yolda da işte spor, normal cadde, eko falan onların Eco arasında moduyla da gidebiliyorsun. Yani Eco, normal, sport ve işte yine ayarlanabilir bir sürüş modu da istediğinizde ayarlayabiliyorsunuz o şekilde. süspansiyonlar Bir de değişmiyor bu kar arada. modu var. Karlı örtülü kaygan caddede en uygun profil diyor. Bir de bu arabanın içinde malzemeler, mesela enteresan bir şey var. Aşağı yukarı bütün eşya gözlerinin altında sünger var. Bunun altında falan hep sünger buralar. Tamam mı? Tamam. Çok güzel. Ama ben en çok nerede bekliyordum? Torpidoda bekliyordum. Onun altında hiç sünger yok. Çıplak plastik. İlginç mesela buraya koymamaları ama diğer bütün arkadaşlar gözlerinin altı şeyle aşağı yukarı bütün hepsinin tabii kolçağın altındaki şeyde yok mesela. Orası da çıplak plastik. Evet, orası da çıplak. Ama çoğunda Buraya sünger zaten var. gerek yok. Araba bir de acayip büyük. Çok Büyük geniş. ya. Bagaj falan efsane, 560 litre. O olması civarda bir lazım. şey. Sınıfın en iyisi şu anda zaten. En büyüğü. Çok iyi yani. Bagajı falan bayağı büyük. Arkaya oturdun mu sen? Oturdum. Çok geniş. Geniş değil mi? Ben Yani oturmadım ama çok geniş. görünen öyle. Şimdi zannettim ki ben önce, şimdi arka koltuklar her yöne ayarlanıyor. Hem sırtlıklara ayarlanıyor hem de minder öne arkaya ayarlanıyor. İstersen böyle ters çevir yani. Öyle böyle. Şimdi normalde bunu yapabildiğin arabalarda koltuk minderini en arkaya getirdiğin zaman bagaj küçülür, tamam mı? Bunda öyle bir şey yok. En arkaya getiriyorsun, bacak üstüne falan atıyorsun. Böyle işte değişik pozisyonlara giriyorsun, yoga falan yapıyorsun. Ondan sonra bagaj kapağını açıyorsun, bir bakıyorsun bagaj hala kocaman. Yani çok büyük araba. Zaten yani tüm yabancı testlerde falan da sürekli arka diz mesafesinden bahsediyorlar. Zaten sen oturup bacak üstüne attıysan Daha sorun başka. yok yani. Bagaj da küçülmüyorsa bu da çok güzel bir özellik abi. Evet. İş yani. Aynen. Yani tabii eğer sen o minderi insancıl bir hizaya getirirsen, daha öne getirirsen bagaj iyice büyüyor. Yani bagajı da büyütebiliyorsun istersen. Koltukların ortası süet herhalde, bu Alcantara ya da süet gibi bir şey. Çok güzel Alcantara. malzeme. Biraz tüysüz epilasyon yapılmış Alcantara. Epilasyon, lazere gitmiş Alcantara biraz. Biraz az tüylü, biraz daha tüylü olsun isterdim. Değil mi? Kayıyor öyle. O da küçük bir eleştiri. Yani bizden. Direksiyonda da ben mesela ses açma düğmesine çok alışamadım ya şurada olmasın. Hep burada olur ya, burada alışırız ya. Müzik sistemini beğendin mi bu arada? Şimdi önce şunu söyleyeceğim. Mesela sen niye alışamadın biliyor musun? Çünkü solda cruise control kumandaları var. Evet. Müzik sistemi kumandaları sağda. Buna rağmen ses solda. Ses solda, evet. Ondan Garip geliyor yani. garip burada geliyor. olması. Ben de alışamadım ona. Bu şey gibi hani gazlarken müziğin sesini açarsın ya. Cruise kontrolü biraz buradan vereyim, biraz da buradan ses vereyim. Öyle bir şey yani. O kafayla yapmışlar. O Bilinçli ondan. bir tercih yani. Abi lütfen ya. Lütfen ya. Şu ama ortadaki şöyle çıkıntılı şeyleri, menüleri sevdim yani düğmeleri. Bunlar Evet. güzel. Kadrandaki Evet. şeylere, menüler arasında geçiş Menüler yapıyorsun. arasında geçiş yapıyorsun. Bunlar güzel. Buradan bir cruise kontrolü arttırıp eksiltiyorsun sonra. Aynen. Müzik sistemi beğendim. Beğendin mi? Beğendim. Sen beğendin mi? Ben öyle yani etkilemedi beni. Normal müzik sistemi. Böyle bu ne ya falan olmadı. Fiyat Oldu mu? yani uf olmadım. Bu üst donanımda daha farklı müzik sistemi beklerdim ben. Bu arada yani opsiyon listesine bakıp konuşmak lazım. Belki vardır farklı müzik sistemi opsiyon listesinde. Opsiyondur, belki bu otomobile koymamaşlardır. Yok, bu Bilemeyiz ama. Highline'ın kendi müzik sistemi büyük Evet, ihtimalle. yani Highline'da ben bu dolulukta bir otomobil alıyorsam Daha daha kaliteli bir şey kaliteli bir bekliyorsun. müzik sistemi beklerdim. Çıkmıyor. Yani üzmüyor da seni, şaşırtmıyor da. Evet, aynen. Ha, okey diyorsun. Bir de farları ben beğendim. Sen gece kullanmadın galiba. Gece kullandım. Kullandın değil mi? Çok iyi farlar. Farları iyi değil mi? Acayip. LED farlar. Genelde LED Viraj farlar aydınlatması falan da efsane. Mesela dönüyor. bugüne kadar gördüğüm en iyi viraj aydınlatmasıydı. Benim onu söyleyebilirim yani. Bence
Kesinlikle öyle. Dönüyor falan. Senin tabii viraj farı dediğin o ekstradan aşağıda yanan farlar. Aşağıda yanan, evet. Onlar Ama kuvvetli. şimdi normalde farın renginden farklı bir renkte yandığı için, yani far xenon oluyor. Sis farı şey oluyor, işte normal bildiğin H4 ampul yani sarı. O gözün Homojenliği alışması bozuyor. falan filan, evet, homojenliği bozuyor. Yani normalde gündüzden geceye geçerken bile hani gözün bir alışma süreci var, işte otomobili çekin sağa bekleyin bir yarım saat gözünüz alışsın falan denir. Yani orada zaten hiç alışamıyorsun. Gece lambur lumbur bir yolda gidiyorsun, çeviriyorsun direksiyonu, hatta sarı bir ışık yanıyor. Lan şimdi ne oluyor oluyorsun, ama bunda iki ışık da aynı renk yandığı için mesela onun çok etkisi var bence. He, anladım. Aynı renk yanmasının çok etkisi var. Doğru. Direkt göz alışkın bir şekilde görüyorsun. Bir de sessizliğinde ne diyorsun arabanın? Rüzgar yalıtımına ne diyorsun? Çok sessiz değil. Biraz yani rüzgar sesi var ama yol sesi hiç yok. Denecek kadar az. Cüssesinden kaynaklı bir durum muhtemelen. Rüzgar sesi. Biraz geliyor ama çok rahatsız edici bir rüzgar Yok, sesi çok rahatsız edici değil. Az. Ateka'da mesela daha çok geliyordu. Hı. Yani rüzgar sesi hiç rahatsız edecek derecede değil. Takılırsan eğer, yani obsesifsen, o zaman zaten tedavi öneriyoruz. Rüzgar sesi yok. Ya o da gene iyi, fena değil ama Fena gene değil bence. fiyat seviyesinde biraz daha sessiz olmasını insan bekliyor. Bekliyor, evet. Ama ben rahatsız olmadım. Ben de rahatsız açıkçası. olmadım aynen. Konfor. Konfor. 18 inçlik 55 yanaklık böyle davul gibi lastikleri var. Ondan sonra onlardan beklediğin, yani o dışarıdan diyorsun ki bu lastiklerle zaten ikinci neredeyse amortisör görevi görüyor bu lastikler. Konforlu olmasını bekliyorsun. Araba konforsuz değil. Değil, konforlu. Konforlu bir araba. Ben Yani sevdim. Yani şuna dikkat ettim ben daha çok. Yani İstanbul'daki en büyük sıkıntımız çukurlar, tümsekler abi. Hı. Çukurlarda, tümseklerde nasıl tepki veriyor ona dikkat ettim daha çok. Bazen çukur seçiyor. Öyle bir durumu var. Yani bazı çukurdan çok böyle pufuluk geçiyor. Puf. Bazısından da çok lakırtılı geçiyor. Çok veriyor içeriye. Onun nedenini anlamadım. Belki kendi kararı. Yani ben belki çukuru biraz daha hadi tolere edeyim. Belki öyle bir şey bilmiyorum ama çukur seçiyor yani. Bazı çukurdan yani tabii hızla falan filan çok fazla etkisi var. İşte ayağın ne kadar frende olduğuyla falan bazen Çukurun dikkat etmiyorsun. keskinliğiyle. Keskinliğiyle falan çok alakalı. Genel anlamda kötü değil. Ya ben bütün arabalarla hep şeye çıkıyorum. Şu Ataşehir'in orada Arnavut kaldırımı gibi takır tukur yollar var ya, oradan hep geçiyorum. Oralarda mesela iyiydi. Oralarda hemen bütün arabalar hem çok ses çıkartır hem de çok rahatsız eder. Bu araba rahatsız etmedi. Ama dediğim gibi bazı yani keskinlerden falan geçerken bu kadar 55 yanak, bu kadar büyük lastiklerin, hani mesela demin de bir şeyden geçtik. Onu da mesela daha az hissetmek isterdim. Evet. Hani ya 10 üzerinden 7. Bu arabanın çoğu şey 10 üzerinden 7. Yani aslında konuşurken kendim boş konuşuyor gibi hissediyorum. Hani Bırak ya, dönüyorum ben şuna. 7 abi, 10 üzerinden 7. Yani çok iyi değil. Bak bunu hissetmemem lazım mesela. Evet. Patır kütür geçtik Evet. oradan. Ama bazen de dediğin gibi puf. Bazen de çok böyle Mercedes Ha. gibi hissettiriyor yani böyle. Top Zaman falan. zaman evet. Ama totalde değil Mercedes Değil. yani. Değil. Öyle. Konforda kötü değil, üzmez yani. Motor 2 litre, 150 beygir. Dizel Passat'lı bir motorla gelmişti. Mesela şu anda normal konumda sportta falan diye bir bakalım hızlanmasına. Yolda müsait. Üçüncü vitesten sonra böyle sanki ataletini kaybedip ya şöyle bir sıkıntı var. Şimdi kağıt üstüne baktığınızda arkadaşlar 2.0 150 beygir dizel of diyorsun, bayağı tork falan yürür diyorsun yani. Öyle bir hisle oturuyorsun arabaya. Zaten 2.0 dizeli duyunca benim aklıma direkt iyi bir performans geliyor. Çünkü BMW'lerde, Mercedes'lerde, hatta Audi'lerde öyledir. 2.0 öyle. dizel seni yapıştırır yani. Aynen öyle. Ama bunda maalesef öyle bir durum yok fazla. Evet. Tabii amacına uygun olmasıyla da alakası var. Kimse bu otomobili alıp gazlamayacak. Ama o vergi dilimine eğer çıkıyorsan daha Evet. fazla performans bekliyorsun. Bekliyorsun. Yani şöyle mesela DSG, 7 ileri DSG var otomobilde. Mesela DSG enteresan bir motor, enteresan bir şanzıman. 1.2'ye de koysan çok güzel çalışıyor. 2.0'a da koysan çok güzel çalışıyor. Yani Ne? 3.0'a yani neye koyarsa bana koysan yani iyi çalışır. Yani öyle acayip iyi çalışan bir şanzıman. Mehmet Topal gibi. Mehmet Topal gibi. Evet. Çok iyi çalışıyor. Her yerde çalışıyor. Yani bu otomobilde mesela hani o hep şey vardır ya, böyle kütür kütür tak 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 böyle devir saatini, hatta ben devir saatine kilitlenirim o vites değiştirirken. Yani bakarım, severim o ibrenin oynamasını tak bir de- tak tak tak. Bunda mesela o yok. 150 beygir doğru. Bir kere bu paralara çıktığın zaman 150'den daha fazla, daha güçlü ki 2.0 daha güçlü bir dizel motoru galiba Volkswagen'in var. Amarok'ta bir tane çift turbolu 2.0 şeyi var, dizel var. 180 beygir mi, 190 beygir mi? 190 olması lazım. Yani daha güçlü bir 2.0 dizel Aha. bekliyor insan. Şöyle bir şey var. Bu arabayı mesela ben 3 tane yanında yolcu artı bagajla kullandığım zaman 120-130'un üzerine çıkmakta ciddi böyle zorlandı araba. Vakit istiyor. İstiyor, Yol basıyor, istiyor, vakit dip gaz istiyor. gidiyorsun. Evet. 120, 122, 124 falan böyle. Yani 1, 2, 3'te mesela sorun yok.
Yok, yürüyor. ondan sonra. Ondan sonra 3. 4. 5. vitesten sonra üst devirleri çıkmakta zorlanıyor falan. Yani bayağı bekliyorsun. Turbo gecikmesi yaşıyorsun resmen. Yani turbo gelmiyor gibi resmen. Basıyorsun Gibi. gaza. Aynen. Bekliyorsun. Devir yükseliyor. Biraz zayıf atmosferik gibi çalışmaya başlıyor. 3. vitesten 4. vitesten sonra yani. Üst şeylerde evet. Evet. Üst hızlarda, süratlerde evet. Araba boşken mesela performansı beni tatmin etti. Ama bu bir aile arabası. Bunu genelde muhtemelen yüklü kullanacaklar. Evet. Adam ne yapacak? Ağzına kadar çocukla bagajda dolduracak. Sonra Çeşme'ye gidecek mesela. Aynen. O zaman biraz şey yapıyor. Yani üzüyor. Diyor ki abi ben bu kadar para verdim 2.0 dizel aldım diyorsun yani. Öyle bir şey var ama tüketim konusunda sende biraz şeyimiz var. Benim sanki 6.5-7 falan gibi. Sen ama 7.5 Ama civarı. sen çok dikkatli kullanırsan. Çok dikkatli kullandın. Şimdi ben normal bir kullanıcı gibi kullandım. Çıktım evden işe giden bir kullanıcı gibi. İşte normal bir kullanıcı gibi yani çok aşırı fazla dikkat etmeden kullandım 7.5. Zaten bence doğrusu bu. Çünkü kimse çok fazla dikkat edip otomobil kullanmıyor abi. Ben o yüzden yani onu da yaparım. Çok fazla dikkat ederek de kullanırım araba uzun bir süre kalıyorsa. Gazlarım da bir de normal kullanıcı gibi kullanırım. Yani üçünün de aslında ortalamasını almak bence en doğrusu. Hatta hiçbirini yapmayıp üçüncüyü yapmak en doğrusu bence. Çünkü bir de bazıları var. Ölümcül dikkat etmiyor. Özür diliyorum sözünü kesiyorum. Bazıları var. Elini. Bir de bazıları var. Bunları hiç bakmadan açıyor böyle. Ha fabrika verisi 5.1. Yani. Bir de onu söyleyenler var hani. Sen biliyorsun değil mi onları? Tabii. Arkadaşlar otomobil fabrika verisine göre şehir içinde 100 kilometre / litre. Ya seninkinden benim tek farkı ben gazlamıyorum. Hani gazlamayı aradan çıkartıyorum. Hayır. Tüketim söylerken. Pardon gene de dokundum. Yani 6.5 diyorum ya hiç gazlama yok onda. Tamam. Hani trafik de var ama gene normal kullanma var. Aşırı koklatma yok. Atıyorum ne bileyim 3000 devrin üzerine çıkmıyorum mesela dizel arabada. Gerek yok çünkü. Gibi öyle bir 6.5 civarı dedi. Sen 7.5 civarı. Yani bunun ortalaması 7 arkadaşlar öyle diyelim. Hani Evet. 7 gibi bir şey. 7. Gazlamayı da çıkartırsan eğer öyle bir şey. Bu araba yakıyor ki 2 litre dizel 4 çeker bir araba. Şu an mesela çok hani normal yumuşak yani çok arada bir kere işte şurada bir hızlandık o kadar 6.2. 6.2. O da ya daha yansımamıştır bile zaten. Hadi o da yansısın 6.5. Yani dikkatli kullanma 6.5'a. Tabii burada hiç trafiğe de girmedik. Onu da İndirisine söylemek lazım. girmedik tabii. Şanzıman konusunda sana katılıyorum. En iyi DSG'lerden biri değil. En yakışan diyelim. En yakışan DSG'lerden biri değil. En Yoksa yakışan- DSG bence hala en iyisi. DSG iyi ama çok etkilemedi. Beni de çok etkilemedi. Etkilemesinden ziyade şimdi bak vites geçiş süreleri aile arabasında biraz daha belki şey tutmuş olabilirler. Arkan tutmuş olabilirler ama bazı yerlerde D'de kullanırken yokuş çıkarken mesela dediğin gibi yokuş çıktığını anlayıp senin gazı çok daha fazla basmana gerek kalmadan araba zaten gidiyor olması lazım. Senin böyle gaza yedirmen gerekiyor ki çıksın. Veya bir iki defa oldu mesela geri yokuş çıkıyorum. Manevra yaparken. Niye? Normalden aşağıdan U yapıp çıksana düz bir ne uğraşıyor? Dün var ya kupeyle buluştuğumuz yerler. Orada Ha. ne yapacaksın? Geri çıkacaksın ki Geri oradan çıkıyorsun. çıkabilirsin. Evet. Oralarda kaydırıyor mesela. Yani basıyorsun, ileri kayıyor, iyice basıyorsun, bir anda geriye gidiyor falan. Hani tam kavramıyor mu, ne yapıyor, bir şeyler yapıyor. Bizim oradaki yokuşta da oldu o bana evet. Anladın? Oldu doğru söylüyorsun. Hani o panik yapıyor seni. Onlar hata çünkü, onları yapmaması lazım. Yine ufak tefek yazılımsal herhalde ileriki senelerde bir rötuşlara ihtiyacı şanzımanım var. Kusursuz değil ama sonuçta DSG genel ortalamada, genel şehir içi şartlarında güzel çalışıyor. Yol tutuş. Güzel. Çok beğendim. Ben de. Çok yani beğendim. yatmıyor, güven veriyor. Bana hiç mısın sıkıntı demiyor. yok. Bana Demiyor. mısın ESP demiyor. bile devreye girmiyor. Aynen. Öyle tutuyor yani. Hiç sıkıntı yok. Bana mısın demiyor. Dün bayağı virajlı bir yollarda çekim yaptık. İşte Antlar Kupra'ya çekiyorlardı. Ben de onların yanına gittim. Oraya gelirken falan bayağı bir baktım. Asfalt da güzel gerçi orada. Asfalt da güzel. Tozsuz falan güzel Evet. yani. Yüksek bir yer olduğu için muhtemelen bayağı rüzgar esiyor orada. Bir şeyler oluyor. Güzel bir asfalt da var. Eğimler biraz ters ama ona rağmen bayağı tutuyor yani. Bayağı tutuyor. Yani tutuş limitleri hakikaten çok yüksek bu arabanın. Üzerinde de güzel lastikler var. Direksiyonla da tabii alakalı. Yani direksiyonla çok şey anlatıyor insana. Ben sevdim hissini direksiyonu. Bu boyutta bir araba için evet kopmuyorsun. Dinamik bir direksiyonu var. Aynen. Evet yani arabayla Binek araba- bağı kuruyorsun ama binek araba hissi var yani. Kullanır gibi kullanabiliyorsun. Benim tek eleştirim şu, şimdi 4 çeker olunca bazen denedim tamam mı? Bu araba arkaya ne zaman ve ne kadar güç Gönderecek. gönderiyor diye. Hı. Sabit bir virajda veya bir göbek falan dönerken mesela gaza kapattım. Önden, kafadan, kaya şeylere, refüjlere doğru açıldı araba. Hiç arkaya güç göndermedi. Ya o durumlarda ne olması lazım? Kafadan kaymayı, understeer'i algıladığı anda hemen oradan kesip arkaya göndermesi lazım. Milisaniyelerle algılaması Evet, lazım. zaten. aynen. Sen mi çok hızlısın anlamadım ki ben. Orada öyle çok bir şey var. milisaniyeler içinde bu Aynen. sensörlerini algılayıp tekerleklerin farklı dönüş hızlarını falan hemen algılayıp devreye sokup arkaya göndermesi lazım. Ben mesela virajlarda yani özellikle peş peşe sık virajlarda arkaya gittiğini çok hissettim. O yüzden zaten aslında ESP devreye girmiyor yani tak çalıştı. Ya o tabii bir kere yaşadığım bir durumdu. Sadece ya onun dışında ben de virajda araba kaymadı ki abi yani
Hani deli dağlar gibi oradan oraya Evet. S virajlar, işte Yok kombinelerde kombineler işte, hiç peş peşelerde hiç sıkıntı yok. veya ne bileyim bump geliyor abi. Bump geldikten hemen sonra viraj geliyor. Veya Gene o bump bozmuyor kendini. bozmuyor, zıplamıyor, hoplamıyor. Hani Evet. çok Rebound'u falan çok iyi. planted derler ya, yere yapışık gidiyor hep araba. Evet. Hakikaten çok iyi sürüş dinamikleri var arabanın. Yani Burada sallama girmiyor. Tümsekten geçiyorsun. Hızlı da geçiyorsun bazen mesela. aynen. Yani tatlı bir tümsek. Hızlı geçtiğin arkası viraj. Böyle salınıma girmiyorsun viraja Aynen, yani. aynen. Yapışıyor kalıyor. Rebound'u çok iyi o yüzden yani. Kesinlikle. Nerede ne yapacağını biliyor aslında. Evet. Bu demek yani bu. Evet. Frenler güzel bu arada. Frenler de güzel, aynen. Hissi falan müthiş yani. Hemen anında alışıyorsun. Kesinlikle. Frene. Fren zaten Hiç sıkıntı yok. sürüş dinamiklerinin de bir hani elemanı. O da bir bütün dediğin gibi. Hani araba nasıl dönüyorsa çok Aha. da güzel, çok dengeli bir şekilde duruyor ve dağılmıyor, etmiyor. Mesela kocaman bir araba biraz orasının burasının oynamasını falan beklersin. Hiç Bekliyorsun, rayda aynen. gibi güm diye duruyor. Aynen öyle. Yani frenlerde şimdi bu yeni nesil frenlerde işte fren destek sistemleri var biliyorsunuz arkadaşlar. Yani siz biraz sert basınca o daha da sertleştiriyor falan, size destek oluyor. Bunda mesela tamamen şey gibi hissediyorsun. Mekanik gibi. Yani ne kadar yarış arabası gibi yani. Ne kadar basarsan o kadar duruyormuş gibi hissediyorsun. Bu da o yüzden daha geç fren yapmana falan olanak sağlıyor. Ve otomobil dediğin gibi hiçbir şekilde bozmuyor abi. O Evet. müthiş bir şey. Doğru, o söylediğin şey aslında yapay bir şeydir. Bazen seni Çok tedirgin yapay, eder. evet, tedirgin Bunda eder. o tedirginlik yok. Yok, hiçbir şekilde yok yani. Aynen. Çok güzel. Ne kadar ezersen o kadar duruyor pedal. 1.6 TDI Highline manuel 119.000. Yani çoğu insan zaten herhalde o şekilde alacaktır bu arabayı Evet. diye tahmin ediyoruz. Bence de. Sonra 2.0 devreye giriyor. Comfort Line'ı bu arabanın 155.000. Ondan sonra bu araba geliyor 170.000. Biraz pahalı ya 170 bana. Yani şu pakete pahalı geliyor 170. Sana iyi geliyor mu? Yani 2.0 tabii vergi şeyi var ama tabii. araba 170.000'lik pahalı. Vergi sıkıntısı var Vergi doğru sıkıntısı ama var. işte 170 verince de biraz fazla şeyler bekliyorsun yani. Biraz Yani- daha fazlasını bekliyorsun açıkçası. Ya kimse zaten 2.0 almayacaktır bu arabayı. Herkes 1.6 alacaktır. Hı. Çoğu da insan 1.6'nın DSG'sini bekleyecektir. Bence DSG'yi bekleyecekler. Ya. Manuel almazlar. Yani bu otomobil kullanacak profil manuel otomobil kullanmaz. Yani manuel kullanmaz bu arabayı. Genelde tabii Bence. eşlerine falan alırlar. Tabii yani eşi de kullanacaktır yeri gelince. Vergi de çok yüksek. Vergi dilimi çok adaletsiz. 1.6 üzerinden eğer şey yapacak olursak, hani orada da 120 gibi bir şeyden bahsetmiştik Highline'da. O zaman normal. Yani onun normal olduğunu düşünüyorum eğer 1.6 TDI ama işte 1.6 TDI kullanmadık. Bir de sen onun DSG'sini getirdiğin zaman kafadan Doğuş 10.000 lira koyacak üzerine 130.000 lira olacak. Aslında o zaman da ucuz değil yani. Değil. Evet. DSG eklediğin zaman oraya 130 falan civarı bir şey olacak o. Ama Volkswagen de satıyor. Bu araba kötü bir araba değil. Nesne Değil. olarak iyi bir araba. Evet. Ama özne olarak ben bu arabayı almam. Çok kullanışlı bir araba, çok büyük bir araba, bir sürü eşya gözü var falan filan ama hani araba çok monoton, çok karanlık bir araba ve şey değil, ürün yani bir otomobil, bir bağ kurduğun falan bir şey değil. Bir mal almışsın ve muhtemelen bir iki sene sonra amacın kayıpsız bir şekilde onu satmak. Ve amacın benim Volkswagen'im var demek. Ben de hep bu intibayı bırakıyor bu araba ama ben bu arabaya hiçbir şekilde duygusal bir bağ ya da bir haz duyamıyorum. Ne kullanırken, ne içine binerken. Yani biraz şey bir otomobil. Geleneksel bir otomobil. Geleneksel, bence. evet. Yani bu otomobil normal bir çok iyi bir halk oyunları ekibi bence. İşte CX-3 de mesela Tango. Anadolu Ateşi. Ha. Öyle bir Güzel. şey yani. Güzel. O da ikisi de halk oyunları oynuyor. İkisi de iyi oynuyor. Hı hı. Ama bir tanesi çok daha farklı şekilde yorumluyor. Yani- Geleneksel yani o geleneklerinden Geleneksel vazgeçmiyor. ve- Volkswagen grubu zaten komple vazgeçmiyor. Evet. Ve geleneksel de müşterilere hitap ediyor zaten. Aynen öyle. Zaten bir kitlesi var ve ona hitap ediyor. O kitle de zaten sürekli Volkswagen'e biniyor. Evet. Ya da başka markada Volkswagen'e geçmeye çalışıyor. Gibi. Böyle bir durum var. O yüzden Öncelikle adamlar de satıyor. aynen. Öncelikle de ikinci el değerine bakıyor, ayağını yerden kesmesine bakıyor. Aynen öyle. Tasarımı o çok şık. Konforuna bakıyor. Konforuna vesaireye bakıyor. Donanımlarına bakıyor. Şuydu Yani biz buydu. çok küçük şeylere takıldığımız için aslında konfora yaşıyoruz. Şimdi şuradan bir abiyi bindirsek, şu şapkalı aynen. amca gelse binse mesela of acayip konforlu araba diyebilir. Evet. Ya bir de tabii çok fazla referansımız var. Evet yani çok fazla şey kullandığımız için Aynen. o etki ediyor. Bu testi biz üzücü şeyler değil mi? Böyle bir şeyle beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Ben tutturamıyorum yeri. Şurada bir yerde tutturamıyorum. Tam şöyle bak bu sefer olması Oldu. lazım. Sizin solunuza denk geliyor. Evet buralarda bir yerde. Beğen düğmesine basıyoruz ve ne yapıyoruz? Abone oluyoruz mutlaka kanalımıza. Abone oluyoruz. Yorum yapın. Yorumları gene okuyorum. Tek tek cevap veriyorum. Sizleri seviyorum. Top Gear'ı beğendiyseniz Top Gear ile ilgili de yorumlar yapın. Beğenmediyseniz de yapın. Top Ben- Gear almayı unutmasınlar. Top Gear alın. Tiguan da böyle arkadaşlar. Tiguan'da bu da böyle bir anımızdır. Şunu sevmedim ya. Ha? Şunu sevmedim. Bu da Golf'te de var. Evet. Yani Golf'te olmasınlar başka bir şey koy buraya. Değişik bir şey koy ya. Evet. Hani Tiguan'sın değil mi? Yani Değişik bir şey. fırçalanmış alüminyum koy mesela. Mesela.
Görüşürüz arkadaşlar. Gelişmek üzere. Hantçım yani böyle. Görüşürüz. Evet. Üre yani. Üre. Aha. Yani üre derken Ama- sana demiyorum, üstüne al. Andure Mehmet Çetin. Nereye koyuyoruz Üreyi mi? Arkada deposu var. Aa, onu da ben mi anlatayım artık? Kaç yaşında adamsın ya. Düzenli mi yoksa Abi düzenli yapmakta fayda var. Psikologlar öyle bir diyor. şey tutmamak lazım? Yani burada yazıyor zaten kilometresi bak. AdBlue erişim mesafesi. Bu Aa. 7000 kilometre. 7000 kilometre sonra diyor üreyi koy diyor. Güzel abi, mangalımızı yapalım. Koyalım 2 kadeh AdBlue. Sen beni nereye götürüyorsun ya? Arkadaşlar bu AdBlue üre aslında bu. Alengirli şeyler yazmışlar. Reduction. Ama içmeyi inemiyor abi. Bence uyarı koymaları lazım, bakayım. Arkasında yazıyor olabilir mi acaba? Nerede abi? Yok. Yok abi, ben bir yudum alacağım ya. Yok yapma abi. Yapma ne olur. Dur Bunu be. katalitik konvertöre koyuyorlar. Dur ya. Temiz. Ya bir şey olmaz. Dur. Nasıl kokuyor? Al abi. Tamam. Bakınız üre arkadaşlar. Çok da kibar bir kelimedir. Tabii. Mercedes'teki mesela daha kokusuz. Onlar İsviçrelilerden alıyor. Daha temiz insanlar onlar. Biraz şey O besleniyorlar. emisyon şeyini bununla çözdüler değil mi? Tabii. Bundan katınca Ah, işte orada. Baba abi. Artık hep böyle.